Araba akülerinin ömrü bitebilir ama yapımlarında kullanılan parçalar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kurşun plakalı asitli akülerin parçaları tekrar kullanılır. Böylece zehirli atıklar toprağa karışmaz ve akülerin ömrü aslında çok daha uzun olur. Bu gördüğünüz akü yanmış olabilir ama çöpe atılmasına gerek yok. Çünkü ömrü bitmiş akülerin geri kazanım sanayinde önemli bir yeri vardır. Bitmiş aküler taşıyıcı banda yüklenir. Taşıyıcı bant aküleri 30 adet ezici çekiç bulunan bir makineye götürür. Aküler bu çekiçlerle un ufak edilir ve bir elek kurşun ve asitten oluşan hamuru süzer. Kurşun ve plastik parçaları içinde su bulunan büyük bir kazana gelir. Kurşun ve diğer metaller suda batarken plastik parçalar yüzer. Böylece aküyü oluşturan maddeler birbirinden ayrılır. Plastik parçalar temizlenir ve bir makine yardımıyla bir kamyonun kasasına doldurulur. Buradan yeni akü yapımında kullanılmak üzere plastik saçması haline getirilecekleri plastik geri kazanım fabrikasına götürülecekler. Kurşun ve diğer metal parçalar üzerlerinde işlem uygulanmak üzere fabrikanın başka bir bölümüne taşınır. Kurşun asit karışımı çamurda bulunan asit nötrleştirilerek su haline getirilir. Bu basınçlı süzgeç suyu süzer ve geriye sadece kurşundan oluşan kek kalır. Bu kek toplanarak diğer metallerle birleştirilir. Nötrleştirme işlemi sonucu oluşan su bazı metal atıklar içerir. Bu nedenle bazı kimyasal maddeler kullanılarak bu kirletici metallerin çökmesi ve kazanın dibinde bir çamur şeklinde birikmesi sağlanır. Metallerin çöküp çökmediğini kontrol etmek için örnek alınır. Çöken çamur ayrıştırılır ve kalan su süzülür. Bu su kanalizasyon sistemine verilebilecek kadar arıtılmıştır. Ayrıştırılan çamur önceden toplanan kurşun ve metal karışımına eklenir. Katkı maddesi olarak saflaştırılmış kömür eklenir. Karışım daha sonra kurutucuya taşınır. 20 dakika boyunca kurutucuda kalan metallerdeki nem giderilmiş olur. Karışım 10 saat boyunca fırında kalır. Kurşun eriyerek sıvı hale geçer. Diğer metaller yüzeyde kaldığı için kolayca süzülürler. Erimiş kurşun bir kazana alınır ve burada sodyum hidroksitle karıştırılır. Bu işlem bazı yabancı maddelerin yüzeye çıkmasını sağlar. Kurşun artık saflaştırılmıştır ve dökülmeye hazırdır. Kurşun kalıplara dökülür ve üste kalan fazlalıklar temizlenir. Kalıpların alt tarafına sürekli olarak soğuk su püskürtülür. Böylece kurşunun 4 dakika içinde sertleşmesi sağlanır. Taşıyıcı bant kalıpları baş aşağı çevirir ve kurşunlar kalıplardan ayrılır. Bu kurşun parçasında 3 araba aküsü yapmaya yetecek kadar kurşun var. Tekrar tekrar eritilerek akü yapımında kullanılacak ve aküler her zaman yepyeni olacaklar. Geri kazanım işleminin eski akülerden yenilerini yaptığını ve çevre kirliliğini engellemede ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz.